Selam sevgili dostlar, merhaba yazılımla MySQL derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde fonksiyonları görmüştük. Bugün ise yine fonksiyonlar üzerinden devam edeceğiz. İlk önce kontrol panelimize bakalım. Apache'yi start vermişiz, MySQL'de start vermişiz. Şimdi tarayıcımızdan localhost php/admin'imize giriş yapabiliriz. Evet, bir önceki dersimizde fonksiyonlar diye bir veri tabanı oluşturmuştuk. Bu veri tabanına kişiler diye bir tablo eklemiştik. Ve kişiler tablosuna da insert inter'da verilerimizi eklemiştik. Ve biz bu veriler üzerinde birkaç fonksiyon işlem yapmıştık. Mesela maksimum, minimum komutlarını görmüştük, fonksiyonlarını görmüştük. Ortalama bulma, EVG, büyük harf küçük harf yapma fonksiyonlarını görmüştük. Bugün ise sum fonksiyonundan başlayacağız. Sıralama fonksiyonlarına, if, random gibi fonksiyonları göreceğiz ve bir iki tane kompleks SQL sorgusu yapacağız. Ve böylece dersimizi sonlandıracağız. SQL penceremize gelelim. Oluşturduğumuz fonksiyonlar veri tabanlı kullanılır hale, aktif hale getirelim. Use fonksiyonlar. Fonksiyonlar noktalı virgül. Peki sum fonksiyonu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bir veri tabanında sorgulanan bir sütunun sayısal değerlerini toplamını hesaplayan bir fonksiyondur. Hemen örnek üzerinden görelim. Select sum. Neyi toplayacağım ben arkadaşlar? Puanı toplayalım. Ve bana as ile bu toplanan puanı bir satıra oluştursun ve yazsın. Bu da toplam puan olsun. Ve nereden? From kişilerden. Noktalı virgül ve git diyelim. Evet, sorgu başarılı bir şekilde çalıştı. Bakın bize toplam diye bir satır oluşturdu ve bütün puanları topladı. Çok güzel. Sorgu kutusuna geri gelelim. Bunu yorum satırına alalım. Ve bir sonraki fonksiyonumuza geçelim. Bir sonraki fonksiyonumuz ise arkadaşlar sıralama fonksiyonları. Peki bu sıralama fonksiyonlarımız ne? Bu desk ve ask'tir. Biz burada desk ile en büyükten en küçüğe doğru sıralama yaparken ask ile de en küçükten en büyüğe doğru bir sıralama yapabiliriz. Ama bunları kullanabilmemiz için bizim order by diye bir fonksiyonumuz var. Order by'sız bu komutları kullanamıyoruz. Örnekler üzerinden gidelim. Ama ilk önce order by'ın tanımını yapalım. Sorguların sonucunda belirli bir sıraya göre düzenleme sağlayan bir fonksiyondur arkadaşlar. Hemen örnekle devam edelim. Select yıldız, yani bütün tabloyu seç. From nereden? Kişiler tablosundan. Neyi seçsin ben arkadaşlar? Order by'la. Order by'la bana puanı seçsin. Hemen yapalım. Order by puan satırı. Puanı neye göre yapsın ilk önce? Büyükten küçüğe doğru, yani desk ile yapsın. Desk ile yapsın. Hemen git diyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralamayı yaptı. Şimdi ise küçükten büyüğe doğru bir sıralama yapalım. Bunu da yorum satırına alalım. Tekrardan select yıldız from kişiler. Bu sefer yine neye göre yapsın? Yine puana göre yapsın. Order by puan ask noktalı virgül. Hemen git diyelim. Evet, sorgu başarılı. Bakın arkadaşlar, burada da bu fonksiyon sayesinde küçükten büyüğe doğru bir sıralama yapabildik. Çok güzel. Şimdi ise bir sonraki fonksiyonumuza geçelim. Bu da subtract. Peki subtract fonksiyonu ne işe yarıyor? Mesela web sitelerinde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bir haber geçiyor, belirli bir yere kadar haberi koyuyor, sonrasında devamına tıklayın diye bir yazı koyuyorlar. İşte belirli bir sayıda yazıyı çekmemizi sağlayan
fonksiyon subtract. Biz projelerimizde bunu çok kullanırız. Mesela bir makale yazdığımızda bunu kullanacağız. PHP derslerinde de bu tür fonksiyonlara özen göstereceğim arkadaşlar. Hemen fonksiyonun kullanış şekline geçelim. Select diyorum. Subtract. Adı tablosunu seçelim o zaman. Adı tablosundan neyi alsın arkadaşlar? 1 ve ikinci harfi alsın bana şimdilik. 1 ve ikinci harfi alsın ve as ile bana ilk iki harf diyelim. Nereden? Kişiler tablosundan. Noktalı virgül. Hemen git diyelim. Hata aldık. Yanlış mı? Evet, yanlış yazmışız. Burada boşluk olmasın. Hemen şöyle deneyelim. Git diyelim. Evet, şu an sorgumuz çalıştı. Bakın arkadaşlar. Bütün isimlerin ilk iki harfini bize getirdi. Bu şekilde bu fonksiyon kısaltmalara yarıyor. Web sitelerinde çok işimize yarayacak oluşturduğumuz projelerde. Evet, bir sonraki fonksiyonumuza giriş yapalım. Bir sonraki fonksiyonumuz yuvarlama, yani round. Bu da bir sayıyı belirli bir ondalıklı basamağa geldiğinde onu düz bir tam sayı haline yuvarlıyor arkadaşlar. Örnekte net bir şekilde göreceğiz. Hemen örneğimize geçelim. Select diyorum. Round. Puanı 10'a bölelim arkadaşlar. Ya da yaşı 10'a bölelim. Çünkü yaşları 10'a bölelim. Ve as ile 10'lu yaş diyelim. Yaş diyelim. Ve nereden? From kişiler tablosundan. Git diyelim. Evet, başarılı bir şekilde oluşturdu. Evet arkadaşlar, bakın mesela burada kişiler tablosuna gelelim. Mesela burada puan, yaşı 19'u 10'a böldüğünde küsuratlı bir sayı gelecek ve bu küsuratı düz sayıya çevirmiş. Bunu 2'ye olarak almış. Mesela 25'i de 10'a bölmüş. Küsuratını alarak 3'e tamamlamış. Çok güzel. Bu fonksiyonumuzun da ne işe yaradığını gördük. Bir sonraki fonksiyona giriş yapabiliriz. Bir sonraki fonksiyonumuz round, yani random. Bu bize rastgele bir sayı üretmeye yarıyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl kullanabiliriz? Mesela bir web sitesi oluşturuyoruz. Bu web sitesinde bir üyemiz var. Üye kayıt oldu. Evet, bir kişi ID'si olabilir. Ayrıca buna bir kimlik vermemiz gerekiyor. Bu kimliği de bu random sayesinde oluşturabiliriz. Bir satır oluştururuz. Random kimlik diye. Ona otomatik rakamları kaydeder ve biz onu kişinin kimliği olarak kullanabiliriz. Hemen örneğimize geçelim. Select round. Boş bırakıyoruz. Herhangi bir satırla işimiz yok. As rastgele sayı diyelim. Sayı nereden? From kişiler. Noktalı virgülümüzü koyalım. Ve git diyelim. Bakın arkadaşlar, sorgu başarılı. Bu şekilde bize rastgele sayı üretiyor. Dediğim gibi bunu biz kendi projelerimizde kullanabiliriz. Mesela daha demin bahsettiğim gibi kişilerin ID numarası yerine kimlik numarasından işlem yaptığınızda bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok güzel. Bunu da gördük. Bunu da yorum satırına çevirelim arkadaşlar. Ve bir sonraki fonksiyonumuz olan if'e geçelim. If, biliyorsunuz arkadaşlar, bir koşul sağlayan döngüdür. Örneğimize geçelim arkadaşlar. Select diyeceğim. If kullanıyoruz burada. If koşulumu yazacağım. Belirli bir koşul üzerinden yürüyor if fonksiyonları. Daha demin de bahsettim. Mesela yaş büyük eşit 30. Eğer 30'dan büyük ise bu kişi yaşlı. 30'dan küçük ise bu kişi genç fonksiyonunu döndürecek bana. If koşulunu sağlayacak. Hemen onu yapalım. Yaşa göre gideceğiz. Mesela yaş satırından gideceğiz. Yaş büyük
eşit 30 dediğimde daha sonra ben virgül koyuyorum şuraya ve diyorum ki burada koşulum eğer yaş 30'dan büyük ise bu arkadaş yaşlı. Virgül eğer bu arkadaş 30'dan küçük ise genç. Genç diye koşulları döndürecek bana tüm fonksiyonda. As diyorum. Sonuç diyorum. Sonuç. Nereden? From kişiler tablosunda. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ve sorgumu çalıştırıyorum burada. Sorgum başarılı bir şekilde çalıştı. Bakın arkadaşlar şuradan görelim. İlk arkadaşımızın yaşı 19. Sistem bize genç olduğunu gösterdi. İkinci yaş 25. Genç. Üçüncü yaş 65. Yaşlı olarak başarılı bir şekilde if fonksiyonumuzu sonuçlarını ekrana yazdırdı. Evet, şimdi gelelim birkaç tane örnek yapalım. Mesela kişiler tablosunda adı ve soyadı küçük isimle yazılacak. Yaşları 20 ile 30 arasında olan yaş ortalamasını yuvarlasın ve ortalamasını bulan SQL kodunu yazsın bize. Hemen onu yapalım. Küçük harfle yapmamız için ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk önce select yapıyorduk. Ne kullanıyorduk? Lower. Lower diyoruz. Ne de adını alacaktık değil mi? Adı. Az. Küçük. Küçük. Adı diyelim. Virgül. Diğeri ise soyadını alacaktık yine. Lower komutuyla. Soyadı yanlış yazmıştık. Onu da düzenlemedik. Şimdilik şöyle alalım şunu kopyalayalım. Şuraya koyalım. As ile büyük soy adı diyelim. Virgül. Şimdi ne istiyorduk peki? Yuvarlayacak bize neyi? Bulduğumuz yaş aralığını ortalamasını alıp yuvarlayacak bize. Yuvarlama fonksiyonumuz neydi arkadaşlar? Şimdi görmüştük. Round. Round diyoruz. Parantezimizi açıyoruz, kapatıyoruz ve bunun içine ortalama yapan fonksiyonumuzu yazıyoruz. Ortalama yapan fonksiyonumuz neydi? AVG. AVG diyoruz. Yine parantezlerimizi açıyoruz. Neydi ortalama alacak biz arkadaşlar? Yaş. Yaş satırında. Ve daha sonra ne yapacak bu? Bize bunu as ile ortalama yaş diye bir satıra yazacak. Aha. Ortalama yaş. Evet. Ve nereden arkadaşlar bunu alacak? From kişiler tablosundan ve bana ne getirecekti? 20 ile 30 yaş arasındakini getirecek. Yaş satırından between ile arasında diyoruz burada. Ne ile? 20 and 30 arası yaşları getirsin ve adını soyadını yazacaktı değil mi? Evet. Evet öyle yapacaktık. Order by. Burada group by kullanacağız. Group by kullanma. Group by. Evet. Group by diyelim. Ve adı sütununu yazdıracaktık ve soyadı sütununu. Noktalı virgülümüzü koyalım. Git diyelim arkadaşlar. Evet sorgumuz başarılı bir şekilde çalıştı. Bakın arkadaşlar. Küçük harfle adını yazdırdık. Küçük harfle soy ismini yazdırdık ve yaş ortalamasını aldık. Ekranımıza bastırdık. Tekrardan gelelim. Ne yapmıştık burada? Küçük harfle lower komutuyla adı ve soyadı aldık. Daha sonra bize yuvarlama fonksiyonu olan round ile ortalama yaşı aldık ve bunları ekrana kişiler tablosuna yazdırdık. Ve dedik ki ben 20 ile 30 yaş arasını istiyorum ve bunları adı ve soyada göre ekrana bastır. Bu şekilde yaptık ve bu sonucu aldık arkadaşlar.
Çok güzel. Bu örneğimiz gayet güzel, başarılı. Bunu yorum satırına çeviriyoruz ve bir sonraki örneğimize gelelim. Puan satırındaki en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki farkı alalım ve operatör işlemleri yapmış olalım. Yine select diyorum. Max komutunu görmüştük. Maksimum olan en yüksek puan. Max. Neyi alacaktık? Puan. Ve bunu as ile bana yüksek puan diyelim. Virgül. Minimum puanı alalım. Yine puan. As ile düşük puan diyelim. Puan. Virgül diyorum burada da. İşlemimize gelelim. Parantezimizi açalım. Kapatalım. Ben burada max puan ile eksi diyorum. Minimum puanı hesaplayacağım. As ile bunun sonucunu yazsın. Sonuç from kişiler tablosunda. Noktalı virgülümüzü koyalım. Git diyelim. Evet, fonksiyon başarılı. En yüksek puan 100, en düşük puan 35. Arasındaki fark 65. Evet arkadaşlar, tekrar dönelim bakalım ne yaptık. Ben maksimum puanı aldım. Daha sonra minimum puanı aldım. Burada maksimum puandan minimum puanı çıkardım ve sonucu kişiler tablosuna da yazdırdım. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki SQL dersinde görüşmek üzere. Şunları da yorum satın alalım. Videoyu izleyip kanala destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.